Zaman geçiyor. Ne yapacaksak bir an önce yapalım. Sakin olup iyi düşünmeliyiz. Plansız hareket edemeyiz. Benim tek planım var. O da abiyi kurtarmak. Yapmamızı isteyecekleri şey basit bir görev olmayacaktır. Öyle olsaydı kendileri yaparlardı. Bence özellikle bizim yapmamızı istiyorlar. Bunun da bir sebebi olmalı. Balkanlarda başlayacak bir savaş, önce Avrupa'yı sonra da dünyayı saracaktır. Eğer bu fitili biz ateşlersek, Türkiye ateş çemberinin ortasında kalır. Biz hepimiz ateş çemberine zaten düştük. Bir yanda komutanın hayatı var, bir yandan savaş tehdidi. Daha görevin ne olduğunu bilmiyoruz. Siz şimdiden savaş çıkardınız. Söyledikleri şeyi sen de duydun. Ya birini kaçırmamızı isteyecekler ya da öldürmemizi. Zaten ne fark eder? Ne yaparsak yapalım sonuç belli. Daha bir şey yapmaya karar vermedik. Yapacak olsak bile sonunda komutanımızı serbest bırakacaklarını nereden bileceğiz? Bu kadar ötesini düşünecek vaktimiz yok. Görev neyse yapacağız. Gerisine sonra bakarız. Bir sorunumuz var. Kararınızı verdiniz mi? Vaktinizi iyi değerlendirmeniz sizin de liderinizin de lehine olur. Zırvalamayı kes de bizi bırak. Yani Ne istiyorsanız yapacağız. Uzatma. aferin. Zor oldu ama sözümü dinlemeyi öğrendin. Kıpırdamayın! Otur! Otur! Oturun dedim size! Oturun! Eğer işime yaramayacak olsanız hepinizi gebertirim. Ama bu iş bittikten sonra seninle özel olarak ilgileneceğim. O zaman acele edelim.
Şuna bak. Bu nasıl olur? Teknik kısmını anlatsam da anlamazsınız. Ama bomba yaklaşık 5 dakika sonra patlayacak. Ve eğer denizaltıyı yukarı çıkarmazsanız benimle birlikte siz de sulara gömüleceksiniz. Adam kaçtı. Hedefinizde öldürmekten zevk duyacağınız biri var. Öldürmekten zevk duyacağımız çok insan var. Buradan başlayabiliriz. Burada emirleri ben veriyorum, unutma Cahit. Sırbistan'dan başlayacaksınız. Marko Petrovic. Sen yakından tanırsın Akif. UÇK'nın epey kanını akıtmıştı. Marco'yu hepimiz tanıyoruz. Hedefiniz Rus heyetiyle stratejik bir görüşme hazırlığında. Sırbistan'da, iktidarda bizim için çalışan yönetime karşı Rus desteğiyle aday olmak için hazırlanıyor. Göreviniz bu görüşmenin yapılması ihtimalini sonsuza dek ortadan kaldırmak. Sadece bu adamı mı öldüreceğiz yoksa hepsini mi? Şimdilik sadece onu. Tamam. Bırak da gidelim. Siz gitmeyeceksiniz. Biz götüreceğiz. Sizi Karadağ üzerinden Sırbistan'a sokacağız. Görevi riske atmamak için sınırda bir sorun yaşamanızı istemiyoruz. Yanınızda bir miktar mühimmat ve para olacak. Bir de bu. Gerektiğinde ben sizi arayıp durumunuzu öğreneceğim. Ama siz kimseyi arayamayacaksınız. Plan bu mu? 2 saattir bunun için mi beklettin bizi? Sizin gibi bir ekip için kalan sürede rahat rahat yeter diye düşünüyorum. Eğer Balkanlarda barıştan söz ediyorsak, bunu temin etmek adına gerekli bütün adımları atacağız. Bir daha bu topraklarda savaş yaşanmamalı. Ekonomik kalkınma projelerinizden de bahseder misiniz? Ulaşımla ilgili temel sorunları çözmek istiyoruz. Bu noktada önemli adımlar attık. Bütün Balkanları birbirine bağlayacak otoyol projemiz hayata geçiyor.
Peki Rusya'dan dış destek aldığınız doğru mu? Rusya, bölgemizle tarihi bağları olan güçlü bir ülke. Bizim de iktidar yürüyüşümüzde görüşmeler yapmamız doğal karşılanmalı. Önemli olan, bütün dünya bizim coğrafyamızdaki gerilimi konuşurken icraatları ortaya koyacak iradeyi gösterebilmek. Efendim, Fehmi Bey geldi. Tamam, içeri alın o zaman. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun Fehmi Bey. Lütfen buyurun oturun. Davetime uyup buraya kadar gelme nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Konsey başkanlığınızı kıvançla takip ediyorum. Birlikte çok büyük işler başaracağız. Bizler ezeli ve ebedi planın ortak aktörleriyiz. Konseyimiz Yüce Amon'un bölgedeki amaçlarına hizmet ettiği sürece ben de işimi büyük bir heyecanla yaparım. Türkiye'de zıt kutupların çatışmasını sizin kadar iyi yönetebilecek, bizim istediğimiz dengede tutabilecek bir başkası yoktu. Marko da Sırbistan'daki dengeler için çok önemli. Petkoviç'in Rusya tarafından desteklendiğini biliyorum. Sırbistan'da politika değişikliğiniz mi var? Marko sayesinde bizim politikamız değil ama Balkanların tarihi değişecek. Balkanlarda olası bir çatışmadan mı bahsediyorsunuz? Kesin bir savaştan bahsediyoruz. Gavrilo Princip isimli Sırp, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Ferdinand'ı katlettiğinde Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemişti. Bu sefer tetikleyici unsur ne olacak? Marko Petković isimli Sırp'ın Türkler tarafından öldürülmesi. Peki bu operasyonu kim yönetecek? Polat Alemdar'ın ekibi. Polat'ın hayatına karşılık verdiğimiz görevi yerine getirecekler. Gerçekten çok şaşırdığımı söylemeliyim. O zaman sana daha da şaşıracağın bir şey söyleyeyim. Polat'ın ekibinin başında da Cahit var. Yani bizim adımıza onları yönlendirmek için mi? Hayır, Polat'ın en sadık adamlarından biri olarak görevi gerçekleştirmek için. Cahit'in hain olduğu ve Polat için çalıştığı kesin olarak tespit edildi. Nasıl geçti yolculuk? Sırbistan'a hoş geldiniz. Özledin mi Akif? Ben seni sancakta güzel ağlar hasret giderirdim ama zamanımız yok. İşimize bakalım hadi. Bundan sonra yalnızsınız. Bir an önce adamınızı bulmaya bakın. Lan biz adamı bulalım da. Siz gerçekten bu işi yapmamızı istiyor musunuz? Yoksa bu bir çeşit sınav falan mı? Balkanların en iyi korunan adamlarından birinin yanına böyle elimizi kolumuzu sallayarak mı gideceğiz ha? Sakın parayı alıp kaçmayı düşünmeyin. Mermi nerede? Mermi!
Acele etseniz iyi olur. 16 saatiniz kaldı. Ne yapıyoruz şimdi? Önce şu Marco denen adamı bulacağız. Sonra da toplantının yerini. Nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Bu kadar saatte hem adamı hem gizli toplantının yerini nasıl bulacağız? Kosova-Sırbistan sınırındaki Mitrovice'ye gideceğiz. Orada bize yardım edecek biri mi var? Evet. Orada uç beyimiz Besim Usta var. Siyah sancaktaki Rasim'in babası Besim Usta. Bize gereken her şeyi sağlayacaktır. Nasıl gideceğiz oraya? Sınır boyunca biraz yürürsek sabah bir Sırp köyünde oluruz. Onlardan araç bulmamız lazım. Hadi o zaman acele edelim. Bak orada. Yaşıyor. Yaşıyor.
Seni gördüm. Birine vurdun. Beni de vuracak mısın? Senin yaşlarında bir kızım var benim. Sana zarar vermem, korkma. Ben korkmuyorum. Aferin sana. Telefonun var mı? Yanımda yok. Ama evde var. Beni eve götürebilir misin? Gel benimle. Gel. Evde kimse olmadığından emin misin? Evet, eminim. Aferin sana. Teşekkür ederim. Hoş geldin Polat Alemdar. Memnun oldum. Günaydın. İşimiz biraz zor gibi. Ben bir araba görsem kolaylaştıracağım ama... Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bizim köye yabancı gelmez. Siz nereden gelip nereye gidersiniz? İş için geldik ama aracımız bozuldu. Mitrovice'ye gitmemiz gerek bizim hemen. Buradan oraya. Gidemezsiniz. Buradan nereye gidebiliriz ona bakalım o zaman. Sabah otobüsünü kaçırdınız. Akşama kadar da başka araç yok. Bir yere gidemezsiniz. Burada otobüsten başka motorlu araç yok mu? Birinizin arabası vardır ha beyler? Bunlar bizi cehenneme bile götürmez. Çantada para yok muydu? Karşılığı neyse vereceğiz. Benim arabam var. Hadi o zaman gidelim. Daha vakit erken. Aceleniz niye? Ne kadar çabuk gidersek o kadar fazla para alırsın. Burada pineklemekten başka bir şey mi yapıyorsun?
İyi tamam. Hadi gidelim o zaman. Cahit'in ihanetinin sorumlusu siz değilsiniz efendim. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Hakkı? Evet. Siz ona inanmadan daha önce herkesi kendine inandırmıştı. Ben ona hiç inanmadım Hakkı. Sen nasıl böyle rahat oturabiliyorsun ha? Benim bildiğim senin gibi özel yetiştirilmiş adamlar böyle bir yerde tutuluyorsa boş boş oturmaz. Ne yapar? Günde 300-500 tane şınav çeker. Kaşıkla tünel kazar. Diş fırçasıyla silah yapar. Ne bileyim, kaçmak için bir plan yapar. Sen ne yapıyorsun? Üstad ölmesin diye dua et diyorsun bana. Benim bir planım var. Bir tünel kazdım. Yakında buradan çıkarız. Anlaşılan üstadın yaşamasından başka bir çaremiz yok. Ama hep güvendim. Veli, silah ver bana. Reşat! Efendim, sizin güveninizi kazanmak için her şeyi yaptığını biliyoruz. Düşünüyorum da yaptığı hiçbir şey beni zarara uğratmadı Hakkı. Aksine bize yararı bile dokunduğunu söyleyebiliriz. Sizin yanınızda ulaşmak istediği bir hedefi olduğu buradan anlaşılıyor. Polat Alemdar hakkındaki sorularımızın cevapları da anlaşılıyor Hakkı. Neden karşımıza çıkmıyor diyorduk. Meğer hep yanı başımızdaymış. Efendim, bu hadisenin duyulması itibarımız açısından hiç iyi olmaz. Doğru. Tabii eğer Cahit'le Polat hayatta kalırsa.
Ben haklı çıktım. Onu deniz altında tutamayacağını söylemiştim sana. Bunu daha sonra konuşuruz. Sen şimdi çıksan iyi olur. Anthony? O zaman sizi baş başa bırakıyorum. Konuşacaklarınız vardır. Adamların görevi yerine getirmek için yola çıktılar. Bu kadar erken sevinme. Hiç ummadığın sürprizlerle karşılaşabilirsin. Şu anda benim planlarım dışında işleyen hiçbir şey yok. Bundan sonra neler yaşanacağını da birlikte izleyeceğiz Polat Alemdar. Senin izleyeceğin tek şey hayallerinin birer birer yıkılması olacak. Sen tutsaksın. Adamların da benim emrimde bir operasyon için uğraşıyorlar. Bu kadar kendinden emin konuşman biraz abartılı değil mi? Asıl abartılı olan senin karşıma geçip bize istediğin şeyi yaptırabileceğini söylemen. Benim için insanları, ülkeleri yönetmek, sınırları ve toplumların kaderini yeniden çizmek yeni bir şey değil. Ama benim olduğum yerde bunun ağır bir bedeli olduğunu öğrenmiş olmalısın. Sahaya gönderdiğim bütün adamların bu bedeli canlarıyla ödedi. Armageddon da şu anda bir terör örgütü. Üstelik Vatikan'la bağlantısı deşifre edilmiş bir terör örgütü. Piramit operasyonunun bizi sarstığını itiraf etmeliyim. Ama aynı zamanda ilham kaynağı oldu. Armageddon Savaşı'na seni dahil etmek istememizin yegane sebebi yaptığın bu operasyondur. Senin gücünü ve etki alanını artık daha iyi biliyorum. Henüz hiçbir şey bilmiyorsun. Kardeşim daha hızlı gitmiyor mu bu? Bu kadar gidiyor. Al işte. Şimdi hiç gitmiyor. Niye durduk? Bozuldu. Bozulmadı. Sen durdurdun. Hadi buyur. Yok abi. Sen buyur. Sabredin, bu seferlik bir konuşalım. Belki uzatmadan hallederiz meseleyi. İnin aşağı. Bizim acelemiz var birader. Ne istiyorsan söyle, inmeden halledelim. Para vereceksiniz. Bak, verdik parasını. Buraya bedava gelmedik zaten. İnin aşağı. Tamam, sakin. Çantadaki parayı ver. Ver de gidelim Akif. Daha var mı? Daha yok. Tamam. Artık bırakın gidelim. Yürüyün gidin. Parayı aldınız. Arabayla gideceğimiz yere kadar götürün işte ha. Acelemiz var dedikçe işi uzatıyorlar. Duydunuz. Yürüyün gidin.
Bir daha da buralara gelmeyin. Akif, sabır dedin sabrettik. Ama arkadaşlar ısrar ediyor. Doğru. Bir daha yolumuz kim bilir ne zaman düşecek buraya. Boşluk kalmayalım. Gel gel. Efendim, misafiriniz geldi. Görüşmeyeli çok zaman oldu Bay Zaharyas. Tam 22 yıl. 1993 bahar. Belgrad. O zaman genç bir subaydınız. Sizinle yaptığım anlaşma şans getirdi sanırım. 95'ten sonra silaha veda edip siyasete atıldım. Benimle görüşmek için İstanbul'a kadar geldiğinize göre sanırım silahlara geri dönmeye karar verdiniz. Tam olarak öyle denemez. Siyasette daha büyük hedeflerim var. Ama bunun için yakın dönemde çok fazla silaha ihtiyacımız olacak. Sizinle bir pazarlık yapmam için kimin adına alışveriş yaptığınızı bilmem gerek. Sırbistan'da şu andaki iktidarın devamı için çalışıyorum. Amerikalılar da Rusların adayına karşılık sizin tarafınızda duruyor. Neden onlara gitmediniz de bana geldiniz? Görüşmelerin tamamını ben yürütmüyorum Bay Zaharyas. Sizden başka kimlerle pazarlık yapıldığını bilemem. Ama benim için bunu öğrenmek zorundasın Nikola. Eğer sana satacağım silah yakında Balkanlarda patlayacaksa başka kimlerin kime, hangi silahla sıkacağını da bilmem gerekir.
Arnavut ciğeri var mı? Besim Usta'nın ciğeri sağlamdır dediler. Bizde öyle bir yemek yok. Besim Usta da burada değil. Sen beni tanımadın galiba. Yok. Besim Usta'ya haber verirsen utanır. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ne zaman gelir? Hayırdır? Niye sordunuz? Türkiye'den geliyoruz. Mutlaka görüşmemiz lazım. Başka zaman uğrarsınız. Şu anda yok. Hadi Akif. Akif! Besim Usta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuklar ters konuştuysa kusurlarına bakmayın. Buralar barut fıçısı gibi. Ortalığın karışması da an meselesi. Kimin gelip de kapımızı çalacağı hiç belli olmuyor. Siz geldiniz, memnun oldum. Sağ olasın Besim Usta. Bunlar da bizim evlatlarımız mı? Evet. Senin Rasim'in komutanları. Ay maşallah. O zaman niye öyle uzak uzak durdular? Buyursunlar gelsinler. Karnınızı doyuralım. Bizim işimiz çok acil Besim Usta. Sakin bir yerde konuşsak daha iyi olur. Siz buraya mukayyet olun. Ben geliyorum. Tamam. Balkanlardaki operasyonu takip etmek için seni biraz yalnız bıraktım Polat Alemdar. Umarım sıkılmadın. Sıkıldım. Benden de ev sahipliğimden de hoşlanmadığını tahmin ediyorum. Ama 24 saatin dolmasına fazla vakit kalmadı. 100 yıllardır süren hakimiyetimiz yeni planımızla daha da güç kazanacak. Adamlarının gerçekleştireceği suikast sayesinde Türkiye ateş çemberinin merkezinde olacak. O zaman bizimle aynı safta yer almaktan başka çaren olmayacak. Yeniden pazarlık masasına oturacağımız zamana dek seni sağ olarak saklamayı düşünüyorum. Bence bir daha düşün. Çünkü bu suikast de, bu pazarlık da asla gerçekleşmeyecek. Sen de yeniden düşün Polat Alemdar. Bu hamle sayesinde Türkiye bölgesel bir güç haline gelebilir. Sizin asıl engellemek istediğiniz şeyin tam da bu olduğundan eminim. Bizi Balkanlara sokmaya çalışmanızın asıl sebebi de bu. Orta Doğu'da hararetlendirdiğiniz Şii-Sünni çatışmasını Avrupa'ya taşıyorsunuz. Katolik-Ortodoks savaşı kurgusunda Müslümanların ve Türklerin yerini siz belirlemek istiyorsunuz. Nihayet anlamaya başladın. Ama anlayamadığın şu. Sizden Şedid'e katılanlar ülkelerine döndüklerinde
Onları ne yapacaksınız? Ateşi kendinden uzak tutman için onları yeni savaş alanına sürmekten başka çaren yok. Bak, bizim bunun için bile planlarımız var. Avrupa'dan Şedi'de katılanları Balkanlarda kullanabiliriz. Ne düşünüyorsun? Ne düşündüğümü söyleyeyim. Senin bütün planlarını alt üst edeceğim. Ve başlangıç için de Musul'u seçtim. Sen ne düşünüyorsun? Devletinin böyle bir şey yapmasına ne ihtimal veririm ne de müsaade ederim Polat. Benim oraya devletim adına gideceğimi kim söylüyor? Oradan sesimi duyduğunda bu söylediklerimi hatırlarsın. Ve unutma, seninle ilgili henüz son sözümü de söylemedim. Bu konuşma artık bitmiştir. Son sözü kimin söyleyeceğini öğreneceksin. Madem Türkiye'den buraya kadar geldiniz, Rasimoğlu'mu da getirseydiniz. Bir hasret giderirdik Yasin komutan. Yoksa bir yanlış hatası mı oldu? Yok. Hiç olur mu öyle şey? Rasim bizim canımız, ciğerimiz. Biz ekip olarak başka bir görevdeydik. Doğrudan memleketten gelmedik Besim Usta. Ha, anladım. O zaman ayrı tabii. Eyvallah. Ben de bilip bilmeden işinize karışıyorum. Ha, anlat. Ne haber aldınız? Marko Petrovic sabah erken saatlerinde Belgrad'dan ayrılmış. Güneye doğru geldiğini biliyorlar. Ama yeri belli değil. Gizli mi çıkmışlar yola? Kendi arabası değil. Nereye gittiğini bilmiyorlar. He, anladım. Onu mutlaka bulmamız lazım. Fazla zamanımız da yok. Onu anladım da anlamadığım şey başka. Petrovic'i Ruslar destekliyor. Karşısındaki adam da Amerikancı. Bir tarafta Ortodokslar, bir tarafta Katolikler. Biz şimdi burada hangi tarafız? Orada taraf değiliz Besim Usta. Bizim başka bir görevimiz var. Bu adamın bir Rus heyetiyle gizli toplantı yapacağını biliyoruz. Ve çok az vaktimiz var. Şu anda da kendini gizlediğine göre demek ki oraya gidiyor. Bize yardım edebilecek misiniz? Hemen yerini bulmak zorundayız. Yoksa biz başımızın çaresine bakalım. Merhaba Martin. Merhaba Rose. Bugün haberleşeceğimizi düşünmemiştim. Senin kadar sabırlı biri olmadığımı biliyorsun. Evet ama en azından denemelisin. Arthur'lu olmak çok zor. Neler yaşayacağımızı bilemeden daha ne kadar bekleyebilirim? Sona yaklaşmak üzereyiz. Elif bizim istediğimiz gibi büyüyecek. Dün önümüzdeki bir engeli daha ortadan kaldırdım. Polat Alemdar bir kafesin içinde tutsakken ben önümüzde hala bir engel olduğuna inanamıyorum Martin. Rose, bu planı yıllar önce yaptık. Her şeyi kontrol altına almaya bu kadar yaklaşmışken acemice davranmamı bekleme benden. Ben sadece daha hızlı olabileceğimizi söylüyorum. Polat gerçekten hayatımızdan sonsuza kadar çıkarsa, oturup seninle yeniden bir plan yapmamız mümkün olabilir. Ama bu sefer nasıl bir yol izleyeceğimize ben karar vereceğim Martin. Tamam Rose, söylediğin gibi olacak. O zaman anlaştık. Sanırım biraz daha bekleyebilirim. Bizim için en iyisini düşündüğümden şüphen olmasın. Öyle olmasını umuyorum. Görüşmek üzere Rose.
Ben artık dayanamıyorum Leyla. Böyle olmayacak. Yapabileceğimiz bir şey yok ki. Bunu savcı Leyla mı söylüyor? Safiye, elimizde somut bir şey yok. Gizli bir görevde olduklarını biliyoruz sadece. Ama nerede olduklarını ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz ki? Yapabileceğimiz şeyin Polat ve Cahit için daha kötü olmayacağının bir garantisi var mı? Ben bakarım. Elif? Hayırdır canım, erkencisin? Okuldan hepimizi evlere gönderdiler. Neden böyle bir şey yaptılar ki? Gonca öğretmen ne dedi? Gonca öğretmen bugün gelmedi ki. Müdür sınıfa gelip onun biraz rahatsız olduğunu söyledi, o kadar. Ben bir Gonca öğretmeni arayayım. Neydi ya? Hani büyüklere söyleniyordu ya. Hah, benim de hürmetlerimi ilet. Çok seviyorum ben onu. Tamam, söylerim. Hadi sen de git elini yüzünü yıka. Açmıyor. Okulun telefonu olacaktı, bir de oradan arayayım. Merhaba, ben Safiye Karahanlı. Elif'in velisiyim. Gonca öğretmeni de aradım ama ulaşamadım. Bugün çocuklar neden evlerine gönderildi, öğrenebilir miyim? Gerçekten mi? Nasıl olmuş peki? Çok üzüldüm. Başımız sağ olsun. Safiye? Leyla çok kötü. Ne olmuş? Gonca kalp krizi geçirmiş. Ne? Evinde ölü vaziyette bulmuşlar bu sabah. Gencecik kadın, insanın aklı almıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Elif? Canım. Sakin ol bir tanem. Niye sevdiğim herkes ölüyor? Tamam. Hadi gel kalk. Gel bakalım. Bir sakin ol. Sakin ol, tamam mı canım? Gel. Elif? Tamam. Gonca öğretmenim ölmüş Martin. Bulduk mu Besim Usta? Bugün Sırbistan'a giriş yapan bir Rus heyetinin Niş'e geldiğini öğrendik. Güzel. Onlar olduklarından emin misiniz? Sizin adam Niş'te görüldü. Bu yabancılar da gidip bir otele yerleşselerdi, gizli bir işleri yoktu derdim. Ama şehir dışında bir eve gitmişler. Neredelerse hemen gidelim. Burası. Şehrin batısında bir bölge. Şu yol üzerinde özel bir mülk. Yaklaşık 200 kilometre. En az 2 saatlik yol. Bir de Sırbistan sınırını geçmemiz gerek. Bize uygun bir araç lazım. Ama gizli toplantı için çevrede korumalar vardır. Yaklaşmak için bizi kamufle edecek bir yol bulmalıyız. Ben size istediğiniz gibi araç da ayarlarım, sınırı da geçiririm. Ama siz bana önce orada ne yapacaksınız onu bir anlatın. Gizli bir görevle geldik Besim Usta. Bu adamı bulmak için sadece 4 saatimiz kaldı. Akif, belli ki dediğiniz iş biraz karışık. Ben uç beyiniz olarak gücümü kullanır, sizi oraya kadar sokarım ama sonra oradan çıkmak büyük sorumluluk. Sen orasını düşünme Besim Usta. Sen bizi içeri sok, sonra da hakkını helal et.
Ne o Yusuf'um, deryaya dalmışsın. Bir daha düşersen kurtarmam bilesin. Acıyor dayı. İçim acıyor. Neyim varsa kaybettim. Ailem, sevdiklerim. Şimdi hiçbiri yok. Yokluk acıtıyor dayı. Varlık derdi olan yoksulluk acısıyla ölür. Ben zaten öldüm usta. Demek öldün. Ben çok ölü gördüm ama hiçbirinin acım var diye haykırdığını görmedim Yusuf. Sen gelip bana, ben öldüm, beni öldürenlerden hesap soracağım, bana yardım et demedin mi? Dedim. Ben de sana bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur demedim mi? Dedin usta. Sık elimi. Sık elimi dedim Yusuf. Acısa da acını belli etmeyeceksin. Sen ah çekersen zalim oh çeker. Sen ağlarsan zalim güler. Bana bak. Ateş yutup üşüdüm diyeceksin. Avrupa'nın arka bahçesinde kazan kaynıyor beyler. Gücümüze güç katmak için önümüzde çok büyük bir fırsat var. Bu kadar büyük bir fırsattan kastınız Balkanlarda yeni bir savaş mı Fehmi Bey? Evet Can Bey. Ne kadar kanlı olacağını bilemeyiz. Ama karlı bir savaştan bahsediyoruz. Konseyimizin bu durumda nasıl bir pozisyon alacağı çok önemli. Her birimize büyük görevler düşüyor. Savaşın olmazsa olmazı silahlardır. Ben üzerime vazife olan hususta gereken temasları bizzat başladım. Silah satışı için görüşmeleri İstanbul'da yapmayı tercih etmemiz gücümüzün de bir göstergesi olacak. Elbette Bay Zaharyas. Yarın orası kimse için güvenli görünmediğinde her şeyi konuşmak için yine bize gelecekler. Bay Zaharyas'ın yaptığı görüşmeler sırasında hangi tarafın yanında durduğunu bilmek isterim. Bu satışta kimin kazanacağı ya da kimin kaybedeceği benim meselem değil Mete Bey. Ben kazananların yanında olmak için buradayım Bay Zaharyas. Zaten öylesiniz. Savaştan sonra Avrupa'nın da geleceğini belirleyecek taşlar yerine oturduğunda biz yine piyonları süren eller olacağız. Bütün bu süreç boyunca barışçıl kampanyalar düzenlemekte planımızın diğer bir parçası olacaktır. Özgürlük için yapmadığımız her bir savaş cinayettir.
Siz konsey adına savaşın edebiyatını yapın yeter Mete Bey. Halimi mazur görün Hakkı Bey. Fakir edebiyatı yapmak için fazla zenginim. Elbette ki bu zenginliğimi de dostlarıma borçluyum. Eğer Avrupa'nın ortasında silahlar patlamaya başlayacaksa, hepimiz önce sağlığımızı, sonra da zenginliğimizi korumaya dikkat etmeliyiz efendim. Gelecekte doğru hamleleri yapabilmenin yolu, şimdiden bütün varlıklarımız için en sağlam pozisyonu almaktan geçiyor. Böyle dönemlerde borsalar önemlidir. Hem ekranlarda her dakika izlediğimiz borsalar, hem de savaşın göbeğinde kurulan kara borsa. Siz şimdiden istediğimiz an müdahale edebileceğimiz nakit parayı hazır tutun. Yeter Bünyamin Bey. Ne kadar paradan bahsediyoruz efendim? Bir de parayı ne yapacağınızı merak ediyorum doğrusu. Çok büyük paradan bahsediyorum Bünyamin Bey. Ülkelerin ağırlığınca bir paradan. İstersem o parayı ateşe veririm, istersem o parayla şehirleri ateşe veririm. Beklemeyip kendimiz gitsek daha mı iyiydi? Nereye gidecektik Timur? Bir köylüden araba alacağız diye nelerle uğraştık. Geldi. Tamam mı Besim Usta? Tamam değil çocuklar. Aksaçlı'ya danıştım, onay vermedi. Marko Petrovic'i öldürmeniz Balkanlardaki tüm Türkleri ve Müslümanları etkileyecek. Onlar adına bir taraf seçmiş olacaksınız. Biz de meselenin ne kadar büyük olduğunu farkındayız Besim Usta. Ama bunu Polat Alemdar için yapıyoruz. Abinin hayatı söz konusu. Başka çaremiz yok. Eğer biz bu adamın işini bitirmezsek... Anladım. Araç dışarıda. Size durun diyemem ama şunu bilin. Eminim Polat duysa o da size yapmayın derdi. Sağ ol.
Siz kuzeye, siz batıya, siz de doğuya. Dağılın. Nereye efendim? Buradan. Adanın kuzey tarafına kaçmış. Burası zaten adanın kuzey tarafı. Kardeşimiz vuruldu. Dikkat edin. Susturucuyla ateş ediyorlar. Hiçbir yerde yok bu adam. Nereden kaçmış olabilir? İki çıkıştan birine gitmiştir. Ya doğuya tekneye ya da buradan batıya denizaltı sığınağına. Sağ ol. Kaçak batıya denizaltı sığınağına giderken görüldü. Dikkat! Kaçak kardeşlerimizden birini öldürüp üniformasını giymiştir. Herkes tim üyelerinden parola sorsun. Koş! Hadi! Koş! Dur! Parolayı söyle. Ben tim komutanıyım. Parolayı sen söyle. King Carter. Yanlış öğrenmişsin.
çıktı şimdi bunlar? Çevirme var, hazırlıklı olun. Ne yapacağız? Yavaşla ve dur Timur. Belgeler. Ver. Bu belgeler eksik. Nasıl eksik? Bu istikamete doğru yol kapalı. Bundan sonrası özel mülk. Geçmek için izniniz olması gerekiyor. Ama buradaki toplantı için çağırdılar bizi. Özel konukları varmış bugün. Evrak yoksa geçemezsiniz. Komutanım, bunca pasta heba mı olsun ya? Baksana şunların güzelliğine. Bak pırıl pırıl. He? Komutanım, bir yolu yok mu bunun? Vardır. He? Eksiğinizi tamamlayın o zaman. Tekrar bir bakalım. Heh. Doğru bak. Rüşvet istiyor. Bunlar da mı para istiyor? Buyurun. Geçin bakalım. Bu pastaların hepsi sahipli mi? Bunu da biz yiyelim. Komutanım dur dur. Dur bak şöyle yapalım. Ben size bizim için ayırdığım bir pasta vardı onu vereyim. Hah. Bak çok güzel. Al komutanım. Afiyet olsun. Arkadaşlarla beraber yersiniz. Çok güzeldir. Ben işin içindeyim. Yıllardır bu işi yapıyorum. Hadi afiyet olsun. İyi nöbetler. Sürat sür. Hoş geldiniz dostlar. Hoş bulduk Marco. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun.
Buyurun efendim. Polat Alemdar'ın ekibi ne durumda? Son noktaya varmak üzereler. Hedefe doğru ilerliyorlar. Hedefe doğru ilerlerken asla öğrenmemeleri gereken bir durum var. Nedir efendim? Polat Alemdar kaçtı. Nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını da bilmiyoruz. Çok dikkatli olmalısınız. Gerekeni yapacağım efendim. Bütün birlikleri alarma geçirin. Emredersiniz komutanım. Burada ne işiniz var? Akşamki özel davet için bizden istenilen siparişleri getirdik. Bir bilgin var mı? Bütün siparişler geldi. Benim bundan haberim yok. Yani arkadaşlar, geç kalmamızı istemiyorsanız biraz acele edelim. Daha siparişleri indireceğiz. Önce bir siparişleri görelim. Gösterelim. Aç. Akif. Hepimiz Sırbistan'ın ve Yeni Avrupa'nın geleceği için Rusya'dan buraya selam getirdik. Desteğiniz benim için çok önemli. Bir dahaki toplantımızı böyle gizli bir evde değil, Belgrad'da hükümet binasında yapacağımıza söz veriyorum. Kimse kımıldamasın. Hareket edeni vururum. Ne oluyor? Ya şöyle. Geç. Geç. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Seni arıyoruz Marko Petrovic. Bizden ne istiyorsunuz? Siz şimdilik rahat durun yeter. Kimin hesabına çalışıyorsunuz?
Amerikalıların mı? Bunları başka bir yere alalım. Yürüyün. Gel, gel. Eğer fidye için yapıyorsanız bunu, istediğiniz parayı veririm. Kimsenin canına zarar vermeyin. Bir tane daha mı istiyorsun? O zaman sus. Yürü. Otur. Onları paketledik. Sadece 20 dakikamız kaldı. Ne yapacağız? Buraya bu işi bitirmek için geldik. Başka çaremiz yok. Komutanımla konuşmadan bir şey yapmayalım. Nasıl olacak o iş? Buraya kadar geldik. Adam da elimizde. Onlar bu adamı öyle istiyor. Biz de Polat komutanımızı sağ salim görmek istiyoruz. Adamı kaçırıp pazarlık mı yapacağız? Bilmiyorum ama böyle hiçbir garanti olmadan onların dediklerini yapmak aklıma yatmıyor. Deniz altında bombaları gördük hepimiz. Abinin bombaya nasıl şaşırdığını da gördük. Bu işin şakası yok. Zaman dolunca ne yapacaklarını bilmiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz peki? Bizi aramalarını mı bekliyoruz ha? Zamanınız dolmak üzere. Ne durumda olduğunuzu bildirin. İstediğiniz adam elimizde. Biz o adamı istemedik. İnfaz edilmesini bekliyoruz. Buraya kadar dediğinizi yaptık. Şimdi sıra sizde. Ne istiyorsun Cahit? Adamı infaz etmeden önce abiyle konuşmak istiyoruz. Onun sesini duymadan ve emri olmadan bu işi yapmayacağız. Zamanınız daralıyor Cahit. Bunun için artık çok geç. Sen bu teklifimi patronuna ilet. Haber bekliyorum. Seni dinliyorum Ozi. Büyük bir sorunumuz var. Sorun nedir Ozi? Efendim, adamlar hedefe ulaştı. Ama Polat Alemdar'ı görmeden infazı gerçekleştirmeyi reddediyorlar. Onlara şu an pazarlık yapabilecek durumda olmadıklarını hatırlat Ozi. Bunu konuştuk efendim. Israr ediyorlar. O zaman tercihi onlara bırak. Polat Alemdar'ı görmek için görevi bitirmeleri gerektiğini söyle. Eğer süre dolmadan bunu yapmazlarsa sonuçlarına katlanacaklarını hatırlat. Peki efendim. Ama Polat Alemdar artık elimizde olmadığına göre iş bittikten sonra onlara ne vereceğiz? Cahit'in hak ettiği cezaya hepsi katlanacak Ozi. İş bitiminde hepsini öldürün. Anladım efendim.
Niye aramıyor bu şerefsiz? Bizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Bundan daha zor bir durum mu var Timur? Ya hayır derlerse? Başka ne diyecekler ki zaten? Zamanınız kalmadı Cahit. Sana söylediğimi yap. Abiyle konuşmak istiyorum. Teklifiniz değerlendirildi, reddedildi. Polat Alemdar'ı görmek için görevi bitirmeniz gerekiyor. Pazarlık yok. Süre dolmadan bunu yapmazsanız sonuçlarına katlanacaksınız. Şimdi saldırıya geçmek için hazır olun. Biz bu yola abi için çıktık. Tartışacak bir şey kalmadı. Bitirelim şu işi. Sonra da eğer tapınakçılar sözünde durmazsa onlara dünya savaşı nasıl oluyormuş biz gösterelim. Abi? Komutanım. Çok şükür. Yolun sonuna geldin Cahit. Affettin mi abi? Tamam, eskiyi affettim de bu adama sıksaydın seni asla affetmezdim. 5 dakika daha geciksem savaş çıkaracaktınız ya. Ne yapıyoruz abi? Bu adamı da başka kim varsa hepsini alın, gidiyoruz buradan. Emredersiniz. Hayatımı kurtardın Polat Alemdar. Bunu asla unutmayacağım. Unut gitsin. Geç şöyle. Nerede kaldı bu adam?
Geliyor abi.